Bir düşünün, neden milyonlarca erkek ağzı burnu kan içindeyken dünyanın en mutlu insanıymış gibi gülümser? Herkes Fight Club'ın kapitalizmden nefret eden bir adamın hikayesi olduğunu söyledi. Sayfa sayfa tüketim köleliğinden, Tyler'ın anarşist bir sistem yıkıcı olduğundan bahsettiler değil mi? Ama bence yalan söylediler. Fight Club aslında 4000 yıl önce yazılmış bir çığlığın modern plazalardaki yankısıdır. Bu film evcilleştirilmiş, ruhu sterilize edilmiş ve hiçbir yere ait olamayan modern erkeğin ölümsüzlük uğruna kendi cehennemini kurma hikayesidir. Tıpkı Gılgamış gibi ne tam anlamıyla tanrı olabilen ne de insan kalabilen o araftaki ruhun modern ofis bölmelerindeki sıkışmışlığıdır bu hikaye. Binlerce yıl önce Mezopotamya'nın kavurucu güneşinin altında bir kral yaşıyordu, Gılgamış. Uruk şehrinin devasa surlarını örmüş, doğaya diz çöktürmüş ve medeniyeti bir zırh gibi kuşanmıştı. Ama bir sorun vardı. Gılgamış huzursuzdu. İçindeki o vahşi dizginlenemez eril enerjisi ve kibriyle inşa ettiği bu steril düzen içinde boğuluyordu. Şimdi bugüne dönelim. 21. yüzyılın Uruk'una, plazalara, IKEA kataloglarıyla döşenmiş steril dairelere ve uykusuzluktan göz altları çökmüş anlatıcıya. Gılgamış'ın ölümsüzlüğü ararken vahşi Enkidu'yu kucaklamasıyla anlatıcının kendi içindeki vahşiyi, yani Tyler Durden'ın doğurması arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı boşluğa bakıyor. Hiçbir yere ait olamamanın ve ölecek olmanın verdiği o dehşet verici sessizliğe. Tyler Durden bir devrimci değil. Tyler binlerce yıl sonra modern insanın salonuna sızmış bir Enkidu'dur. Ve bu videoda o sabun kalıpların ardındaki antik trajediyi, şiddetin neden bir tarikat ayinine dönüştüğünü ve erkeklerin neden mal gibi yan yana gelip yok olmayı kutsadığını, neden acıyı hissetmenin ölümsüzlükten daha gerçek olduğunu konuşacağız. Peki kim bu Tyler Durden? Ve neden anlatıcının hayatına bir uçak yolculuğunda bir kurtarıcı gibi sızdı? Tyler'ı anlamak için önce aynaya, yani binlerce yıl öncesinin Enkidu'suna bakmak zorundayız. Mitolojide Gılgamış, halkını zulmeden, enerjisini nereye akıtacağını bilemeyen kudretli bir kraldı. Tanrılar ona bir ayna gönderdiler, Enkidu. Enkidu, bozkırın vahşi çocuğuydu. Hayvanlarla yaşar, doğanın diliyle konuşurdu. Medeniyetin o zaman için Uruk'un sınırlarına geldiğinde Gılgamış'la kapıştı. Sokaklarda birbirlerine girdiler, duvarları yıktılar. İkisi de birbirinin kemiklerini kırdı. Ama o şiddetin sonunda ne oldu biliyor musunuz? Birbirlerini öldürmediler, birbirlerini tanıdılar ve dost oldular. İşte o meşhur otopark sahnesini hatırlarsak, bana vurmanı istiyorum, elinden geldiğince sert. Bu sadece bir mazoşizm değil. Bu modern dünyanın o aşırı güvenli, aşırı steril ve aşırı nazik hapishanesinden çıkış bileti. Anlatıcı Tyler'a vurduğunda aslında kendi konfor alanına, kendi o sahte maskesine vuruyor. Tıpkı Gılgamış ve Enkidu'nun ilk karşılaşmasındaki o ilkel şiddet gibi. Tyler anlatıcıya şunu fısıldıyor. Sen mobilya takımların değilsin. Sen banka hesabın değilsin. Sen sadece acı çekebilen, kanayan ve bu yüzden de gerçek olan bir hayvansın. Ancak bu uyanışın bir bedeli var. Yalnızlık. Çünkü uyanmak demek, içinde yaşadığın toplumun tüm dillerini unutmak demektir. Anlatıcı artık ne plazadakilerle aynı dili konuşabiliyor, ne de yandığı dairesinin küllerinde teselli bulabiliyor. Gılgamış Enkidu ile tanıştığında artık kraliyet sofralarının o sahte görkemine sığamaz olmuştu. Ama onların bir şansı vardı, birbirlerine sahiptiler. Oysa modern dünyada Tyler, anlatıcıya bir dost değil, bir efendi olarak geliyor. Bu efendilik, uyanışın doğasını da değiştiriyor. İşte bu yüzden tıpkı Enkidu'nun Gılgamış'ı vahşileştirerek onu tam bir insan yapması gibi Tyler da anlatıcıyı vahşileştiriyor. Ancak onu bir kahramana değil, bir müride dönüştürerek sistemin uykusundan uyandırıyor. Mezopotamya'da bu şiddet iki ruhu eşit kılan bir dostluğa ve kahramanlığa evrilirken modern dünyada başındaki efendiye biat eden korkunç bir tarikata ve kimliksizliğe evriliyor. Neden mi? Çünkü Gılgamış ve Enkidu yan yana geldiklerinde 1+1 olarak devleşmişlerdi. Fight Club'daki erkekler ise yan yana geldiklerinde sadece sıfıra ulaşıyorlar. Çünkü modern erkeğin sığınabileceği bir tanrısı, tutunabileceği bir babası ve o yalnızlığı paylaşabileceği gerçek bir ötekisi yok. Çünkü modern erkeğin elinde Gılgamış'ın o sahip olduğu soylu ölümsüzlük amacı yok. Elinde sadece bu korkunç izolasyonu parçalamak için kullanabileceği bir nefret var.
Modern dünya, erkeğin doğasındaki o kadim ve vahşi enerjiyi alıp onu ofis bölmelerine, güvenli taksitlere ve nazik sosyal normlara hapsetti. Gılgamış vahşi Enkidu'yu dize getirip onunla yan yana yürürken aslında kendi gücünü onaylatıyordu. Oysa modern erkek gücünü onaylatacağı her türlü alanı, savaşı, avı, ritüeli kaybetti. Geriye kalan tek şey sistemin sunduğu o hadım edilmiş uysal bir varoluş biçimi. İşte Tyler anlatıcı için hiç sahip olamadığı o güçlü baba figürü olarak tam da bu noktada doğuyor. Babalarımız bizim tanrı modellerimizdir cümlesi koca bir neslin yetimliliğinin ötesinde ruhani bir kılavuzsuzluğun itirafıdır. Gılgamış'ın referans noktası bir kral olan, ona nasıl bir adam olunacağını miras bırakan babasıyken, modern erkeğin referans noktası ona hangi nemlendiriciyi kullanması gerektiğini söyleyen televizyon reklamlarıdır. Eskiden babadan oğula geçen o kadim bilgi ve inisiyasyon yerini sentetik ihtiyaçlara ve tüketim nesnelerine bıraktı. Filmdeki o kayıp erkeklerin mal gibi yan yana gelme hali aslında terk edilmiş çocukların yitirdikleri o köksüz erkekliği yeniden bulma arayışıdır. Tyler bu boşluğu onlara kanın sıcaklığını ve acının gerçekliğini vererek doldurur. Onlara hayvan olduklarını hatırlatır. Ama onları bir baba gibi koruyup sevmek yerine birer numaraya dönüştürür. Modern erkek bu kimliksizleşmeye neden mi razı oluyor? Yanıt yine 4000 yıl öncesinde saklı. Gılgamış can dostu Enkidu öldüğünde ilk kez bir şeyle tanıştı. Ölümün soğuk gerçekliğiyle. Çünkü Gılgamış Enkidu'nun cesedi başında bir şeyi fark etmişti. O güne kadar dev duvarlar ören, canavarlar öldüren o devasa ego Enkidu artık sadece çürüyen bir etti. O devasa güç, o vahşilik sadece biyolojik bir sonla yok olup gitmişti. Ve Gılgamış o an anladı. Ne yaparsa yapsın bedeni yok olacaktı. İşte Gılgamış'ın ölümsüzlük arayışı bu etten ve kemikten kurtulma çabasıydı. O, bedeni ölmese bile isminin ve ruhunun sonsuza kadar kalmasını istiyordu. Modern dünyanın her şeyi çözen ama hiçbir şeyi hissettirmeyen konforu içinde bu adam uyuyamıyor. Ne zaman uyuyabiliyor peki? Ancak ölecek olan insanların, kanser hastalarının son nefesini bekleyenlerin arasına karıştığında. Bu muazzam bir paradoks. Hayatta olduğunu hissetmek için ölüme sığınmak. Gılgamış Enkidu'nun çürüyen bedenine baktığında hayata karşı büyük bir iştah ve korkuyla dolmuştu. Anlatıcı ise bu süreci tersinden işletiyor. O ölecek olanların gerçek acısından haz alır. Onların gözyaşlarıyla beslenir. Çünkü o gruplardaki insanların acısı gerçek. Oysa onun hayatındaki her şey, IKEA koltukları, ofis dosyaları birer suret. Tyler Durden, bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Ne bir amacımız var ne de bir yerimiz. Ne büyük savaşı gördük ne de büyük buhranı. Bizim savaşımız ruhani bir savaş. En büyük buhranımız hayatlarımız derken bu durum açıkça dile getirmektedir. Hatta David Fincher bu fikre gönderme yaparak filmin ne olduğunu sonradan kavradığımız bir jenerikle başlatır. Kamera, anlatıcının beyninin kıvrımları arasında geriye doğru hareket etmektedir. Kimyasal ve elektriksel tepkimeler arasında dolaşmaktadır. Böyle bir başlangıç aslında bütün gerçekliğimizin asıl mekanının bedenimiz olduğunu dile getirir gibidir. Algılarımızı belirleyen beynimizdeki kimyasal salınımlar ve elektrik sinyalleri olduğunu anlatır. Filmin böyle başlıyor olması bedeni ve uygarlığa bakışını da en başından ele verir. Tıpkı kamera geriye doğru hareketine devam ettiğinde göreceğimiz Tyler Durden'ın anlatıcının zihrinin ürünü olan bir imge olması gibi uygarlık da insanların zihinlerinde kolektif olarak üretilmiş ve orada yer etmiştir. İçine doğduğu uygar dünyanın ona sağladığı güven hissinin yıkılması modern insanın en büyük korkularından biridir. Tüm olumsuzluklarına rağmen kurulu düzenin devamı için çabalamaya devam edecektir. Her şeyin suretlerden ibaret olduğu bir dünyada film sistemden çıkış yolunu gerçekliğinden emin olabildiğimiz ve bize ait olan bir şeyde arar ve bunun kendi bedenlerimiz olduğunu öne sürer. Onun için şiddete sarılır. Simülasyon dünyasında gerçekliğinden emin olabildiğimiz tek şey fiziksel acıdır. İnsanın yaşayabileceği tek gerçek deneyim budur. Bu yüzden Tyler Durden'ın Project Mayhem'ı yani kargaşa projesi aslında modern bir ölümsüzlük arayışıdır. Ama bu arayış soylu bir yolculuk değil, bir toplu imha ayinidir. Gılgamış ölümsüzlüğü otlarda ve tanrılarda ararken modern erkek ölümsüzlüğü kendi benliğini yok edip bir fikrin parçası olmakta arıyor. Peki neden bu yolu seçiyorlar? Çünkü modern erkeğin ait olabileceği bir ev kalmadı. Geriye kalan tek şey yan yana duran, birbirini suratına dağıtan
ama hala birbirine yabancı kalan o isimsiz kalabalık. Peki ama neden Gılgamış ve Enkidu yan yana geldiklerinde devleşiyor da modern erkekler yan yana gelince sadece karınca oluyor? Aradaki fark şiddetin içindeki anlamda saklı. Gılgamış ve Enkidu dövüştüklerinde birbirlerinin sınırlarını, güçlerini ve en önemlisi varlıklarını onayladılar. Onların şiddeti birbirine var eden bir tanışma ayiniydi. Otopark sahnesindeki o ilk yumruk da aslında bu kadim tanışmanın bir provasıydı. Ama iş Project Mayhem'a yani Kargaşa projesine döndüğünde o bireysel uyanış yerini kolektif bir yok oluşla bırakıyor. Çünkü modern dünyada hiçbir yere ait olamamanın verdiği korkunç boşluk erkeği bir kahraman olmaya değil, bir parça olmaya itiyor. Kahraman olmak sorumluluk ister, bir isim taşımaya gerektirir. Oysa Tyler onlara en büyük uyuşturucuyu veriyor, isimsizlik. Sen bir isim değilsin, sen banka hesabın değilsin. Bu cümle kulağa özgürleştirici gelse de aslında onları Gılgamış'ın o kibrinden, egosundan alıp tamamen iradesiz bir eşyaya dönüştürüyor. Ancak burada asıl trajediyi yaratan erkeklerin bu iradesizliği değil. Onları bu isimsizliğe mecbur bırakan modern sistemin ta kendisi olduğunu da unutmamak lazım. Sabah 9 akşam 5 döngüsü içinde floresan ışıkları altında sönümlenen bu hayatlar aslında uygarlık adı altında sistematik bir hadım ediş sürecinden geçiyor. Uygarlık erkeğe güvenli bir kafes sunarken ondan en kadim şeyini, kendi hikayesini yazma kudretini çalıyor. Gılgamış, vahşi doğayla çarpışarak ismini taşlara kazırken modern erkek plazalardaki Excel tabloları ve bitmek bilmeyen toplantılar arasında kendi varlığını ancak isimsizleşerek katlanabilir kılıyor. İşte Project Mayhem bu sistematik evcilleştirilmeye karşı duyulan öfkenin yanlış bir yöne, bir kahramanlık arayışına değil, kolektif bir yok oluş ayine sapmasıdır. Modern uygarlık erkeği o kadar derinden yaralamıştır ki o artık bir isim taşımaktan korkar hale gelmiş, Tyler'ın sunduğu o isimsiz asker gömleğini bir kurtuluş sanmıştır. İşte modern trajedimiz tam burada başlıyor. Kahraman olamayan erkeğin bir tarikatın içinde kaybolarak ölümsüzleşme çabası. Gılgamış gölgesiyle yani Enkidu'yla barışıp dev surlar örerken modern erkek gölgesiyle barıştığında sadece o surları patlatmayı, her şeyi sabunla temizlemeyi hayal eder. Ve işte o meşhur sabunlar. Tyler'ın o meşhur sabunları. Medeniyetin en büyük simgesi temizliktir değil mi? Ama Tyler o sabunları kimin yanından yapıyor? Zenginlerin. Yani sistemin fazlalıklarından. Anlatıcı ve Tyler, bir liposuction kliniğinin tıbbi atıkları arasından yağ torbalarını çalarken aslında modern dünyanın en büyük yalanını çalıyorlar. Kendi yağında boğulan, tükettiği kadar kirlenen o sahte seçkinliği. Tyler burada anlatıcıya kadın bir hikaye anlatır. Kurban edilen bedenlerin küllerinden ve erimiş yağlarından doğan sabunu. Bu sadece bir kimya dersi değil. Medeniyetin üzerine kurulduğu o karanlık temeldir. Eski dünyada tanrılar için kurban edilen bedenler nehri temizlerdi. Modern dünyada ise sistemin fazlalık yağları yani tüketim artıkları bizi temizlemeye çalışıyor. Bu muazzam bir antropolojik ironidir. En iyi sabunlar insanların yağlarından yapılır. Bu cümle aslında şunu haykırıyor. Kurduğun o görkemli uygarlık, o pırıl pırıl binalar ve steril hayatlar aslında acı çeken, sömürülen ve kurban edilen bedenlerin tortusu üzerine inşa edildi. Sen temizlenmek için bile kurban edilene muhtaçsın. Peki bu isimsiz karınca ordusunun ve sterilize edilmiş eril dünyanın tam ortasında Marla Singer nerede duruyor? Marla bu hikayenin hem zehri hem de panzehiridir. Ama şunu görmemiz lazım. Marla da en az anlatıcı kadar sıkıntılı bir figür. Modern dünyanın vitrin estetiğinden kaçmış, kendi yıkıntısını bir zırh gibi kuşanmış bir firaridir. Mitolojide vahşi Enkidu'yu evcilleştiren, ona insan olmayı öğreten rahibe Shamhat neyse, Marla da anlatıcı için odur. Enkidu, Shamhat ile 7 gece geçirdikten sonra o gamsız hayvancıl doğasına bir daha dönmemişti. Çünkü artık öleceğini anlayan bir insandı. Marla da anlatıcının o sahte bir huzurla uyuyabildiği ölüm simülasyonu gruplarına sızdığında onun uykusunu sonsuza dek kaçırır. Çünkü Marla simülasyon içindeki tek gerçek kusurdur. Marla anlatıcının reddettiği ama gizliden gizliye arzuladığı o tekinsiz anima izdüşümüdür. Marla ile Tyler anlatıcının zihninde parçalanmış bir anne baba arketipi olarak konumlanır. Tyler hiç sahip olmadığı o sert, yıkan ve inşa eden otoriter baba figürüyken Marla sığındığı ama sığınmaktan utandığı, onu en çıplak ve en aciz haliyle tanıyan o bozuk anne veya eş figürüdür.
Anlatıcının onun yarası benim yaramdı demesi bir aşk itirafı değil. Jungian anlamda kendi gölgesinin kadınsı yüzüyle karşılaşmasıdır. Bu aslında bir anlamda Jung'un kapısını çalmaktır. Jung bize şunu öğretti: gölgeni tanımazsan o hayatını yönetir ve sen ona kader dersin. Tyler Durden anlatıcının gölge arketipidir. Burada Jung'un üretim ve yaratım dediği o can alıcı noktaya geliyoruz. Yani yaratıcı Eros'a. Gölge sadece kötülük değildir. O aynı zamanda yaratıcılığın ana kaynağıdır. Gılgamış ve Enkidu'nun şiddeti Shamhat'ın sunduğu o insani derinlikle birleştiğinde bir medeniyet inşasına dönüşmüştü. Ancak modern dünyada Tyler anlatıcıyı sadece saf bir yıkıma odaklar. Tyler anlatıcının bir canavar olarak kalıp isimsizleşmesini ister. Çünkü canavarlar aşık olamaz, sadece itaat ederler. Oysa aşk bireyi biricik kılar ve onu kitleleşmenin, o mal gibi yan yana gelmenin dışına çıkartır. Modern erkek ancak aşka düştüğünde o narsistik yıkım döngüsünden çıkıp gerçekliği ve üretimi kabul edebilir. Filmin sonunda o binalar patlarken el ele tutuşmaları Hollywood-vari bir mutlu son değildir. Bu modern erkeğin gölgesiyle barışıp o yıkımın tam ortasında insan olmayı, her şeye rağmen bir ötekiyle bağ kurmayı kabul ettiği o tek yaratım anıdır. Gılgamış, ölümsüzlük arayışının sonunda Uru unsurlarına bakıp bunlar benim eserim diyerek teselli bulmuştu. Ama modern erkeğin gerçek ölümsüzlüğü ve tesellisi o surların, yani finans merkezlerinin, kredi kartı borçlarının yerle bir olmasındadır. Anlatıcı ancak Tyler'ı, yani gölgesini vurarak o sahte, isimsiz ve karıncalaşmış ölümsüzlük vaadinden vazgeçebilir. Ve binalar çökerken Marla'ya döner ve o meşhur cümleyi kurar: "Beni hayatımın çok garip bir döneminde tanıdın." Bu cümle simülasyonun bittiği ve gerçek hayatın başladığı andır. İlk kez gerçekten yaşamaya başlar ve belki de o an ilk kez sahte bir ölüme sığınmadan gerçekten huzurla gözlerini kapatabilir.